Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamun aleyküm değerli dostlarım. Bugün özellikle Avrupa'da yaşayan milyonlarca gurbetçiyi yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyu ele alıyorum. Türkiye'de aracı olan, Türkiye'ye tatile gelen ya da aracını Türkiye'de bırakan herkes için 2026 itibarıyla yeni bir zorunluluk devreye giriyor. TÜV-TÜRK egzoz emisyon ölçümü konusunda çok kritik bir uyarı yayınladı. Peki bu ne anlama geliyor? Gurbetçiler ne yapmalı? Ceza gelirse nasıl itiraz edilir? Kimler muaf, kimler değil ve polis çevirmesinde hangi belgeler istenebilir? Bu videomda değerli izleyiciler bütün bilgileri sizlere açıklıyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin, bütün bilgileri alın. Videomu paylaşırsanız, abone olursanız, zile tıklarsanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. TÜV-TÜRK'ün 2026 uyarısı nedir? TÜV-TÜRK tarafından 3 Şubat 2026'da yani bugün yayınlanan açıklamaya göre 2026 itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Bu ölçüm tıpkı araç muayenesi gibi zorunlu bir işlem. Hem Türkiye'deki araçlar hem de Türkiye'ye yurt dışından giriş yapan araçlar bu kontrole tabi olabilir. Değerli izleyiciler bakın, hem Türkiye'deki araçlar hem de Türkiye'ye yurt dışından giriş yapan araçlar, tekrar söylüyorum, bu kontrole tabi olabilir. Bu uyarı özellikle gurbetçileri yakından ilgilendiriyor çünkü birçok gurbetçi Türkiye'deki aracını yaz tatilinde kullanıyor 1. 2. Yurt dışı plakalı araçların bazıları uzun süre Türkiye'de kalıyor. Emekli büyüklerimiz Türkiye'de uzun kalıyor. 4 seneye kadar. Aracını Türkiye'de bırakan gurbetçiler yıllardır emisyon ölçümünü gözden kaçırıyordu. Unutuyordu. Özel yapmıyordu. 2026'dan sonra polis kontrolleri sıklaştırılıyor ve egzoz emisyonu olmayan araçlara anında ceza kesilecek ve değerli izleyiciler, yaz tatilinde kontroller daha da fazla sıkılaşacakmış kulağıma geldi. Yani lütfen çok ciddiye almamız lazım böyle konuları. Gurbetçiler için egzoz emisyonu zorunlu mu? Bu en çok karıştırılan bir konu. Türkiye'de kayıtlı TR plakalı araçlar, evet bu araçlar kesinlikle zorunlu. Her aracın her yıl egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor ve çok gurbetçimizin biliyorsunuz ikinci aracı var. Türkiye'de kullanıyor. Türkiye'de plaka almış, açtırmış onu. Uçakla gidiyor. Gittiği zaman evin önünde veyahut da kapalı bir yerde aracını çıkarıp Türkiye'de süper bir şekilde kullanıyor. Ama işte 2026 bugünden itibaren 3 Şubat'tan itibaren değerli izleyiciler bu zorunluluk geldi. Peki gurbetçilerin kullandığı yabancı plakalı araçlar. Normalde yabancı plakalı araçlar için egzoz emisyon sorumluluğu yoktur. Ama dikkat. Şimdi fazla kafa karıştırmadan sen 4-5-6 haftalığına izine gittin. Biliyorsunuz bunu zaten şimdiye kadar kimse sormadı. Ama eğer bir yabancı plakalı araç 185 gün içinde Türkiye'de 30 günden fazla kalıyorsa polis bazı bölgelerde egzoz kontrolleri yapabilir. Türkiye'nin bazı illerinde İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya hava kalite denetimleri kapsamında polis çevirmesi yapılır ve egzoz seviyesi aşırı yüksek araçlar trafikten men edilebilir. Bu nedenle gurbetçilere siz muafsınız da sorun yaşamamak için aracınızın emisyon durumunu kontrol ettirin uyarısı yapılıyor. Bilhassa uzun süre kalan gurbetçiler dikkat. Değerli izleyiciler, onun için videomu paylaşın. Muhakkak tanıdıklarınız vardır. Türkiye'de uzun zaman yaşayanlar, onların da kulağına gitsin. Onları da uyaralım. Peki ceza ne kadar olacak? 2026 için açıklanan ceza miktarı bu sene için. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara 4568 TL, sahte veya geçersiz bir belge ile yakalananlara 9000 TL üzerinde ceza, zannetmiyorum yani.
Gurbetçiler bir sahte belge versin ama ona da ceza 9.000 TL'ymiş. Egzoz emisyonu aşırı yüksek çıkan araçlara trafikten men ve cezai işlem. Tabii ki bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranıyla artıyor. Her sene pahalılaşıyor. Nasıl her şeye zam geliyor, cezalara da zam geliyor tabii ki. Gurbetçiler ceza almamak için ne yapmalı? Aracınız TR plaka ise, değerli izleyiciler, gurbetçilerim, mutlaka TÜV-TÜRK üzerinden randevu alıp egzoz emisyon ölçümünü yaptırın. Bu işlem sadece 10 dakika sürüyor. Ücreti çok düşüktür. Yıldan yıla değişir. Size bir emisyon ölçüm belgesi verilir. Bu belgeyi aracınızın torpidosunda saklayın. Dijital dosya olarak telefonunuzda saklayın. Dijital olarak elinizde varsa, ama ben tabii eski kafa, en iyisi bana o bir belgeyi versin de ben onu torpidoya koyayım. Ve dijital dosyaya da dikkat edin, belki telefonunuz evde kalır, buna yani bozulur bunlara dikkat. Yabancı plakalı araçla geliyorsanız, şimdi diyelim ki Almanya'dan gittin, Hollanda'dan, Belçika'dan, yasal olarak zorunlu olmasa da şunlara dikkat edin değerli izleyiciler. Aracınızın bakımlı olduğundan emin olun. 1. Egzoz dumanı siyah atıyorsa polis sizi durdurabilir. 2. Avrupa'daki TÜV, DEKRA, AV, Abgasuntersuchung belgelerinizi yanınızda bulundurun. Türkiye'ye girişte gümrük formunuzu mutlaka saklayın. Bu nokta 4. Çünkü polis çevirmelerinde bu belgeler aracın teknik olarak sağlam olduğunun kanıtı kabul edilir. Yani polis orada sana çıkıp da hiçbir şey diyemez o zaman sen bu belgeleri gösterdiğin zaman. Peki polis çevirmesinde neler olabilir? Türkiye'de son yıllarda özellikle, bakın tekrar söylüyorum, bayramdan hemen önce ve yaz sezonunda gurbetçi araçları hedef alan kontrollü denetimler yapılmaya başlandı. Yani bakın, bayramdan hemen önce ve yaz sezonunda gurbetçi araçları bilhassa hedef alan kontrollü denetimler yapılmaya başlandı. Bakın yani üstüne basa basa söyledim. Bir çevirmede polis sizden şu belgeleri isteyebilir. 1. Pasaport. 2. Sürücü belgesi. 3. Gümrük giriş formu. 4. Sigorta belgeleri. Yabancı plakalar için yeşil sigorta. Şimdi beyaz oldu. Avrupa'daki araç muayene belgeleri. Türkiye plakalı araçlarda egzoz emisyon belgesi. Egzoz emisyon belgeniz yoksa ve TR plakalı araç kullanıyorsanız polis direkt cezayı keser. Aracınıza eksiklik notu düşer. Size en yakın TÜV-TÜRK istasyonuna yönlendirilirsiniz. En çok yapılan hatalar, bilhassa gurbetçiler dikkat. Ben gurbetçiyim, bana cezayı yazamazlar düşüncesi. 2. Aracın Türkiye'de kaldığı süreyi takip etmemek. 3. Avrupa'daki muayene belgesini getirmemek. 4. Aracı Türkiye'de bırakıp emisyonu unutanlar. Yani unutanlar, özel yapılmıyor bence yani benim düşüncem. Kiralık emanet araçta gelenlerin belge eksikliği, bu hatalar özellikle yaz aylarında büyük sorunlara yol açıyor. Ceza geldi, ne yapabilirim? Eğer yanlışlıkla ceza geldiyse 15 gün içinde itiraz etme hakkınız var. 1. Emisyon ölçümünüzü yeni yaptıysanız dekontu gösterin. 2. Yabancı plakalı araçsanız muafiyet durumunu belgelerle açıklayın. Bu 3 ve 4 gümrük giriş formunuzu ibraz edin. Ceza yanlış yazıldıysa genellikle iptal ediliyor değerli izleyiciler. 2026 itibarıyla Türkiye'de egzoz emisyon denetimleri ciddi şekilde sıkılaşıyor. Gurbetçiler için net tavsiyeler: Türkiye'de TR plakalı araç kullanıyorsanız mutlaka emisyon ölçümünü yaptırın. Yabancı plakalı araçla geliyorsanız Avrupa'daki muayene belgelerini mutlaka taşıyın. Gümrük evraklarınızı saklayın. Aracınızın bakımlarını aksatmayın. Polis kontrollerine hazırlıklı olun. Unutmayın, birkaç dakikalık bir ölçüm hem ceza almanızı hem de trafikte sorun yaşamanızı tamamen önler değerli izleyiciler, değerli gurbetçilerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.